Sabahları çocukların uyandırılması, onların hazırlanması, eğer varsa servislerine verilmesi ya da şöyle küçük hafif bir kahvaltı yapıp onların okula uğurlanması birçok anne baba için, hepimiz için neredeyse bir problem alanı. Çocuğun sabah kalkması, uyanması ayrı bir problem. Uyanmış olan çocuğun bir kahvaltı sofrasına oturup şöyle keyiflice bir kahvaltı yapması ayrı bir sorun. Okula keyifle çıkması ayrı bir sorun ve geri kalan kısmında annenin memnuniyeti, memnuniyetsizliği, kızarak uyandırdığı, belki de inciterek kaldırıp birçok laf söyleyerek okula gönderdikten sonra annenin geri kalanındaki pişmanlığı, anne babanın geri kalanındaki pişmanlığı ayrı bir problem. İşte bugünkü pedagoji okulunda şu konu hakkında bilgiler toparlamaya çalışacağız. Çocukların çatışmadan sabah uyandırılıp keyifli bir güne adım atabilmesi için sizlerle birkaç pedagojik ayrıntıyı ele alacağız. Belki kendi çocukluk tecrübemizden, belki çevremizden gördüklerimizden, hatta anne babalar zaman zaman bir araya gelip birbirlerine yakınırken işittikleri indirekt bilgilerden, çocukların sabah kaldırılması konusunda neredeyse hepimiz aynı davranışları, pedagojik aynı hataların içerisindeyiz. Ne yapıyoruz genellikle? Çocuğa önce bir odasına gidiyoruz, çocuğu sesliyoruz, sesleniyoruz çocuğa. Onu hafif bir uyandırdıktan sonra içeriye belki bir kahvaltı hazırlamaya, belki kıyafetlerini, çantasını hazırlamaya, çocukla mutfak arasında, çocukla salon arasında bir gitgeller yaşıyor ve her gitgeller içerisinde çocuğa kalksana, uyansana, hadi sene, servis geldi, geç kalıyorsun gibi söylene aslında bir taraftan da yıprata bir taraftan da çocuğun içerisinde direnç oluştura çünkü her bir söylenme çocuğun içerisinde, ki parantez içerisinde yetişkinin içerisinde de öyledir, her bir söylenme direnç oluşturur. Sabah çocuğu kaldırmak yerine aslında sanki yatağa sabitliyoruz söylentilerimizle. Hadi kalksana, uyansana, geç kaldın. İşte burada anne babalara 3 başlık altında bir davranış özelliği tarif etmeye çalışacağım. Bir pedagojik davranış özelliği tarif etmeye çalışacağım. Böyle kısa başlıklar halinde vermek istiyorum ki çok çabukça hemen zihnimize oturabilsin, uygulama alanı bulabilsin. 1. Uzaktan seslenme, yakına gel. Uzaktan seslenme. Çocuğun sabah kaldırılması ya da bir bireyin kaldırılması, uykudan uyandırılması uzaktan seslenmeler ile olmamalıdır. Neden? Çünkü henüz çocuk orada değildir ya da yetişkin de orada değildir. Ne demek orada değildir? Çünkü çocuk uyku dünyasında, başka bir alemde ve o alemin içerisinde rüyalar görüyor, o alemin içerisinde bir takım olaylar yaşıyor. Henüz zihnen bu dünyaya uyanmış değil. Zihni henüz faaliyette değil. Duyduğu her bir şeyi kabusa, duyduğu her bir kaygıyı kendi iç dünyasında uyanmamış zihniyle ne oluyor olduğunu anlamaya doğru aslında çocuk her an dışarıdan gelişen olayı uyanmamış olan zihniyle yorumlamakta eksik kaldığından dolayı uzaktan seslenilmiş olan çocuk bunun gerçek yaşamın içerisinde uyanmam gerekiyormuş diye algılamaz. Önce derinden sanki uzaktan bir yerlerden gelen bir ses, ne olduğunu anlamaya çalıştığı bir ses, rüyasının içerisindeyse o sırada ya da o sırada henüz uyanmadıysa zihni, sanki sınıfın içerisinde oturuyor da annesi dışarıdan bağırıyormuş gibi,
Sanki evin içinde bir şey olmuş da dışarıdan birisi geliyormuş gibi. Sanki evin içerisinde bir kavga var da anne bağırıyormuş gibi, baba bağırıyormuş, sesleniyormuş gibi. Kalk, kalk, kalk. Sanki birisi ölmüş de o ölüyü uyandırıyormuş gibi. Uyanmamış zihnin yorumlaması zor olduğundan dolayı çocuğa uzaktan seslenmek sanki uykunun içinden seslenmek gibidir. Uykunun içerisinde neyi yaşayacağı, uykunun içerisinde bu sesi nasıl yorumlayacağını çocuğun bilemiyoruz. O yüzden pedagojinin birinci prensibi uykudan uyandırmakta. Çocuğun uykudan uyanabilmesi için birinci prensibimiz uzaktan seslenme. Uzaktan seslenme. Kapının oraya geldim, oradan hadi kalk diye seslendim. Burası uzak mı? Evet, orası da uzak. Yakına gel dediğimiz şey şu aslında. Çocuğun yakına, aurasının içerisine gel. Gerekirse yanına uzan. Uzanarak hafifçe bir dokun. Bunlar çok zaman alıcı şeyler değil. Size sanki zaman kaybı gibi gelen bu davranışların şöyle bir ölçümünü yapsanız, yani 1 dakikanın üzerine çıkmayacak olduğunu göreceksiniz. Çocuğun yanına uzanmak, günaydın anneciğim diye seslenmek ve biraz sonra diğer ayrıntıları söyleyeceğim şekilde davranmak en fazla sizin 5 dakikalık bir vaktinizi alır. Halbuki şöyle bir düşünecek olmuş olsanız çocuğunuza uzaktan seslenerek ve hadi 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 diyerek geçirdiğiniz vakti neredeyse belki bir yarım saati bulduruyor. Çocuk aslında uykudan uyanmakla ilgili bir savaş vermiyor. Hayır, sizin seslenmeniz, sizin verdiğiniz kaygıyla ilgili bir savaş veriyor. O yüzden birinci prensibimiz uzaktan seslenme. Ne yap ya? Yakına gel. Yakına gelmek ne demek? Çocuğunuzun yatağına uzanın ya da yanına oturun. Çocuğunuzla yakın bir temas içerisinde olun. 2. Kaygı verme. Ne ver onun yerine? Sıcaklık ver, huzur ver. Anne babalar çocuklarını kaldırabilmek için saati daha ileriye söylüyorlar. Saat 7 ise 7:30 oldu hadi kalksana diye sesleniyorlar. Neden? Çocuk 7:30'u duysun da telaşla kalksın diye. Servis kaçtı hadi kalksana diye sesleniyorlar. Geç kaldın diye sesleniyorlar. Saat kaç oldu? Hala kalkmadın diye seslenmeler, tüm bunların her birisi kaygı cümleleri. Geç kaldın, servis kaçtı, saat kaç oldu, servis geldi. Tüm bunların her birisi kaygı veren cümleler. Ve çocuk kaygıyı duydukça uyanmak yerine çocuk kaygıyı duydukça kendisini yetersiz hisseder ve içinde bir direnç oluşur. Kaygılı cümleler çocuğu uyandırmaz, kaygılı cümleler çocuğu tükenmişliğe götürür. Yatağın içerisine iyice sabitler. O yüzden kaygı vermek yerine yanına uzandığınız çocuğunuza huzur verici cümleler söylemiş olmak, onun duygusal olarak iyi hissetmesine, iyi hissetmenin enerjisiyle uyanmasına katkı sağlamış olursunuz. Kaygı çocuğun direncini oluşturur, tükenmişliğini oluşturur ve çocuk yatağın içerisinde daha çok kalmaya yönelir. Huzur verici cümleler çocuğa enerji verir, çocuğa iyi hissettirir, iyi his enerjisi çocuğun uyanmasına daha çok katkı sağlar. 1 dedik, burada da yazıyordur sanırım, uzaktan seslenme, yakına gel. 2. Kaygı verme, huzur ver. 3. Yüksek sesle seslenme, yumuşak ol. Yüksek sesle seslenmek hani sadece ses ile değil de, kendi sesinizle değil de kapının kenarına gelip ya da yüzükle vurmak, hatta böyle daha çok ses çıksın diye yüzükle vurmak çocuğun içerisinde bir direnci oluşturmaya sebep olur.
Yüksek ses çocuğu kaldırmaz, aksine çocuğu daha çok sıkar. Çocuğu daha çok yatağa yapıştırır. Yüksek sesle seslenerek çocuğu uyandırmaya çalışan anne babalar çocuğunun uyandırmasını zorlaştırıyorlar. Yüksek sesle seslenen anne baba çocuğunu uyandırmak değil, direncini uyandırmak durumundadırlar. Onun yerine yumuşak sesle seslen. Peki yumuşak sesle yanına uzandım veya yanına oturdum. Nasıl uyandıracağım, neler söyleyeceğim de hadi kalk demeyeceğim, servis geç kaldı demeyeceğim. Nasıl uyandıracağım? Uyanma 3 aşamada gerçekleşir. Uyanmak birdenbire şu değildir. İnsan böyle uyanmıyor. Pat diye gözlerini açtı ve uyandı. Böyle bir uyanış yok. Ancak böyle robotlar uyanır. Düğmesine bastığında pat diye gözünü açar. İnsanın uyanması 3 aşamada gerçekleşir. 1. Tensel uyanış olur. Tensel uyanış. 2. Zihinsel uyanış. 3. Duygusal uyanış. Bu aşamalardan geçmeden uyandırmaya çalışmak çocuğu rahatsız eder, dirençlerini de uyandırır. Ne demek tensel uyanış? Çocuk aslında teniyle yatağın içerisinde beyni, zihniyle bütün bedenini denetlemektedir. Yorganın, çarşafın, battaniyenin nerede yatıyorsa her bir aşaması beynin içerisinde yavaş bir kayıt içerisindedir. Burada küçücük bir dokunuş çocuğun hemen zihnine doğru bir sinyal gönderir. Yolunda gitmeyen bir şey var ya da bir durum gelişiyor diye. Çocuğun yanına yattığınızda önce yumuşak tensel dokunuşlar ile zihnine bir sinyal göndermek, zihnine bir sinyal göndererek aslında çocuğun zihnen uyanmasına hazırlık yapmak gerekir. Eskilerde bunu şöyle yapıyorlardı. Bilmiyorum denk geldiniz mi annenizde, babanızda ya da onların anne babasında? Sabah kalkıldığında ilk iş olarak camlar açılırdı. Pencereler açılırdı. Neden? İçeriye oksijen girmiş olması, hafif bir esinti girmiş olması çocuğun ilk tensel uyanışını sağlamak için iyi bir davranıştır. İkinci uyanış ne diye söyledik? Zihinsel uyanış. Çocuğun tenine dokunduğunuzda sinyaller, kablolar zihne gidiyor. Zihin de sanki evet vücuda dokunulan yeni gelişen bir olay karşısında çocuğun zihni ilk sinyalleri alıyor. Zihnen uyanabilmesi için çocuğunuzla birkaç saniye devam eden tensel temasın hemen arkasından sözel ifadeleriniz yani çocuğunuza söyleyeceğiniz cümleler eğer akmaya başlar ise hafif uyanmış olan çocuğun zihni sizin cümlelerinizle uyanmaya devam edecektir. Çocuğun uyanmış olan, hafif uyanmış olan zihni sizin cümlelerinizden kaygı almaması lazım ki kendisini kapatıp yorganın içerisine tekrar girmesin. Ne söylemek gerekir çocuğa? Çocuğa merak duyacağı cümleler kullanmak uyanışı kolaylaştırır. Çocuğun dün tamamlanmamış olan bir takım oyununu, oyuncağını, heyecan duyduğu durumları çocukla paylaşmak uyanışı kolaylaştırır. Ne demek istiyorsun? Şunu söylemek istiyorum. Mesela evde bir kuşunuz var. Çocuk kuşu seviyor, kuşla oynamayı seviyor. Sabah onun zihnini uyandırabilmek için kızım sabah kuşu şöyle bir baktım, yemini bitirmiş, sanki benim gözümün içerisine bakıyor, kafasını da şöyle sallıyor, benden yem istiyor. Çocuğun merak duygusunu ya da dün tamamlanmamış olan bir işini, keyif duyacağı bir işini suçlamadan çocukla paylaşmak zihnin uyanmasını kolaylaştırır. Sabah kalktığımda camın kenarında bir kuş gördüm. Ay o kadar tatlıydı ki. Kedimizi sabah nerede buldum biliyor musun? Çocuğun zihnen uyanmasını kolaylaştırır. Sabah kalktığımda şöyle bir şey oldu.
Akşam babanla ne konuştuk biliyor musun? Tüm bunların her birisi çocuğun merak duygusunu uyandırır, kendini değerli hissettirir, insan olduğunu hissettirir, bir yakını olduğunu, duygusal yakını olduğunu hissettirir. Dolayısıyla ikinci uyanma zihnin uyanmasıdır. Pencereyi açtık, hafif bir rüzgar esintisiyle çocuğun tensel uyanmasını kolaylaştırdık ya da onu yapmadım, gittim çocuğa hafif dokunuşlarla, çocuğuma hafif dokunuşlarla tensel temas kurdum, tensel uyanışı sağladım. Ten zihne sinyal gönderdi ve ben konuşmalarıma başladım, merak verici konuşmalarıma başladım. Üçüncü aşama ise duygusal uyanıştır. Duygusu uyanmamış olan çocuk uyanmamıştır. Zihni uyanmamış olan çocuk da uyanmamıştır. O yüzden anne babalar birdenbire uyandırmaya kalk, hadi geç kaldın, kalksana, uyansana, servis geç kaldı. Tüm bunlar çocuğun içerisinde bir kaosa sebep olur. Duygusal uyanış dediğimiz şey zihne sinyaller gitmeye başladığında, örneğin kuşu konuştuğumuzda kuş yemini yemiş biliyor musun diye söylediğimizde çocuğun hafif bir tebessüm edip böyle dudaklarını hafifçe bir kımıldatıp içerisine bir duygu girmiş olması şimdi duygusal uyanışa katkı sağlıyor. Akşam babanla ne konuştuk biliyor musun cümlesi merak verici bir cümle çocuğun duygusal uyanmasını kolaylaştırıyor. Seni seviyorum biliyor musun ilk sözünü işiten çocuk duygusal uyanmasına katkı buluyor. Dolayısıyla çocuğun uyandırılması lütfen bu videoyu izledikten sonra belki eşinizle de paylaşırsınız, belki dostunuzla da paylaşırsınız, hatta belki anne babanızla da paylaşırsınız. Bu videoyu izledikten sonra çocuğunuzun uyandırılması için çok değil 2 dakika vakit ayırın. Tüm bunları ben belki bir 15-20 dakikalık süre içerisinde anlattım ancak tüm bunların yapılması sadece 2 dakika, bilemediniz en fazla 5 dakikalık bir süre. Nasılmış? Bir cümlelik özet halinde söyleyecek olursak çocuğun çatışmadan uyandırılması için 1. Uzaktan seslenmeyeceğiz, yakına geleceğiz. 2. Kaygıyla beslemeyeceğiz, kaygı vermeyeceğiz, huzurlu cümleler kuracağız. 3. Yüksek ses ile değil, yumuşak ses ile yaklaşacağız. 1. Çocuğun uyanması önce tensel uyanışla olur. Çocuğun tenine herhangi bir dokunuşlar yapılması. 2. Tenine dokunulmuş olan çocuğun uyanan zihnini keyifli, meraklı cümleler ile uyandırmaya devam edeceğiz. 3. Çocuğun uyanan zihninin duyguyla temas edebilmesi için meraklı cümleler kuracağız. Bu insana olan saygımızın bir parçasıdır. Bir insan yavrusuna olan, bir insan canlısına olan saygımızın bir parçasıdır. Ve eğer çocuğunuzu böyle uyandıracak olursanız çocuğunuz kendisinin saygıya değer olduğunu hissederek uyanacaktır. Peki o halde pedagojinin o tarihi sorusunu bir kere daha soralım. Çocuklar sabah uyandıklarında neden agresif olurlar? Neden çekilmez olurlar? İşte sorunun cevabı. Çünkü tam uyanmamışlık hali yaşayan çocuk agresif olur. Ne demek bu? Zihni uyanmamış olan çocukla konuşmaya çalışmak çocuğu yorar. Yani hızlı kaldırılmış bir çocuğu. Duyguları uyanmamış olan bir çocuğa günaydın diye seslenmiş olmak çocuğu yorar. Yani hızlıca kaldırılmış, kapıya vurularak kaldırılmış olan bir çocuğa, uzaktan seslenilmiş olan bir çocuğa, duygusal olarak yakınlaşmaya çalışınca, duyguları henüz uyanmamış olan çocuğa yakınlaşmaya çalışınca çocuk agresif olur. Çocuğun tensel uyanışı tamamlanmadıysa, zihinsel uyanışı sırayla tamamlanmadıysa, çocuğun duyguları uyanmadıysa böylesi bir çocuğu hızlıca kaldırılmış, kaygılıca kaldırılmış bir çocuğu sabah nasıl görürüz? Agresif görürüz, çekilmez görürüz, hırçın görürüz, dokundurmaz olarak kendisine görürüz. O halde yapmamız gerekli olan şey
pedagojinin kurallarıyla birlikte hareket etmek. Efendim, bugünkü Pedagoji Okulu burada son buluyor. Haftaya yeni bir programda yine birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.